Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere dışı pul pul dökülen, içerisi kat kat ve pamuk gibi yumuşacık nefis bir poğaça tarifi vereceğim. Hemen başladım bile. Öncelikle 1 su bardağı kadar ılık sütü ve 1 su bardağı kadar ılık suyu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 paket instant maya ve 1 tatlı kaşık kadar toz şeker ekleyelim ve güzelce karıştırıp ardından 4-5 dakika bu şekilde dinlendirelim. Şekeri eklerken maalesef kameram kayda almadığı için göstermedim ama sizler mutlaka ilave edin ki mayanın aktifleşmesini hızlandırsın. Suyun üzerine azar azar kabarcıklar çıkmaya başladığında artık hazır olmuş demektir. Şimdi üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz ve 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip bir taraftan karıştırmaya devam ederken diğer taraftan azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu hazırlayalım. Bu arada kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 120 ml, su bardağı ölçüsü ise 200 ml'dir. Hamurumuz karıştırılmayacak kıvama geldiğinde kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben 200 ml'lik su bardağı ile toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız unun cinsine, kalitesine bile göre olsa 1-2 yemek kaşığı kadar oynama mutlaka olacaktır. O yüzden kontrollü ilave etmenizi tavsiye ediyorum. İçerisinde sıvı yağ olmasına rağmen yine de hafif ele yapışan, sert olmayan bir hamur elde ettim. Hamuru hazırladıktan sonra üzerini bir bezle güzelce kapatıp en az 45-60 dakika oda sıcaklığında mayalanmasını bekleyelim. Mayalanma süresini hızlandırmak isterseniz üzerini kalın bir bezle kapatabilirsiniz. Yeteri kadar mayalandırdıktan sonra üzerini açalım ve elimizle hamurun havasını alalım. Hazır olan hamuru tezgahımızın üzerine aldıktan sonra bir hamur kartı yardımıyla veya elimizle 4 eşit parçaya bölerek bezeler haline getirelim. İçerisinde yağ olan mayalı hamur sonradan ele çok fazla yapışmadığı için bu aşamalarda un kullanmadım. Eğer sizin de elinizde hamur çok fazla yapışmıyorsa un kullanmamaya dikkat ederseniz daha güzel olur. Gördüğünüz gibi hamurumuz o kadar güzel ki her tarafında kabarcıklar oluşmuş. Şöyle hazırladım. Hemen hızlıca geçişler yaptım. Toplamda 4 adet beze yaptım ve bir tepsinin üzerine alarak üzerini örtüp bir kenara alıyorum. Hiç bekletmeden hamurlardan bir tanesini tezgaha alıyorum ve altına ve üzerine bolca un serpiştirerek merdane ile veya oklava ile açalım. Ne kullanabiliyorsanız onu açabilirsiniz. Bu aşamada bana oklava daha kolay geldi. Sizler dediğim gibi isterseniz sadece merdane ile de genişletebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada hamur mayalı olduğu için diğer hamurlara nazaran çok daha kolay bir şekilde açılacaktır. Bir tanesini açıp hazırladıktan sonra geriye kalan hamurlarımızı da aynı şekilde açalım. Bu aşamada çok fazla dinlendirmiyoruz. Mayalı olduğu için açtığımız hamur kendini çok fazla salabilir. O yüzden bir tanesini açtık mı hemen diğerlerini de peşinden açmamız gerekli. Toplamda 4 adet hamurun tamamını açtıktan sonra bir tanesini tezgahımıza alalım ve üzerine bolca eritilmiş tereyağı gezdirelim. Ardından fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Bu arada bu tarif için sıvı yağ uygun değil. Mutlaka katı yağ kullanmamız lazım. Sağlık açısından elbette ki tereyağı tercihimdir. Yine de isteğe bağlı margarini de tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Birinci hamurun üzerine hemen ikinci hamuru yerleştirip tekrardan aynı şekilde üzerini güzelce yağlayalım.
Ve üçüncü hamuru da yerleştirdim. Tamamını eşit boylarda açmış olmama rağmen hamurlar birazcık genişledi. Yani kendini saldılar. Malum havada çok sıcak. O yüzden tamamını eşit boyutta üst üste yerleştiremedim. Tekrardan üzerine koyduğumuzda hamurları bu şekilde eşitlemeye dikkat edelim. Ve sonuncu hamurun üzerine de bolca tereyağı gezdirdikten sonra dördüncü hamurumuzu üzerine koyup elimizle genişletmeye başlayalım. Eğer bu aşamada hamurunuz çok fazla açılmıyorsa, benim gibi çekiştirerek açamıyorsanız bir 3-5 dakika kadar dinlendirip tekrardan açmaya devam edebilirsiniz. Özellikle elinizi alt kısmına getirip hamurun orta kısmının da eşit oranda açılmasına dikkat ederseniz daha güzel olur. Yani kalın kalmamasına dikkat edelim. Yeteri kadar açtıktan sonra üzerini tekrardan tereyağı ile yağlayıp fırçayla her tarafına güzelce sürelim. Hamurumuzun her tarafını güzelce yağladıktan sonra elimizle rulo haline getirelim. Bu aşamada tekrardan hamurumuzu birazcık daha çekiştirerek inceltelim ki çok daha güzel olsun. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden izlediğinizi, yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Veya tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hamurumuzu hazırladıktan sonra önce ikiye kesip ardından bıçakla iki parmak aralıklı olacak şekilde dilimleyerek işimize devam edelim. Hemen hamurlardan bir tanesini aldım. Şöyle sizler için kameraya yaklaştırıp göstermek istedim. Gördüğünüz gibi pişmemiş hali bile gerçekten çok çok güzel oldu. Tamamını kesip hazırladıktan sonra tepsimizin içerisine güzelce yerleştirelim. Ardından üzerini bir poşet veya streçle kapatalım. Hava almayacak şekilde kapatmaya özen gösterelim ve hazır olan hamurlarımızı en az yarım saat kadar buzlukta veya 1-2 saat kadar buzdolabının aşağı kısmında, yani soğutucu kısmında dinlendirelim ki içerisindeki tereyağı tamamen donmuş, hamurlarımız tamamen soğumuş olsunlar. Hamurlarımız dinlenene kadar iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için ben bir kalıp kadar beyaz peynir, yani taze peynir, bir kase lor peyniri ve bir tutam kadar ince kıyılmış maydanozu güzelce karıştırıp kullandım. Sizler isterseniz baharat ilavesi yapabilirsiniz veya farklı peynirlerle de hazırlayabilirsiniz. Peynir sevmiyorsanız ister tatlı ister tuzlu dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabileceğiniz bir tarif, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve artık hamurlarımız yeteri kadar soğumuş. Ben buzdolabının buzluk kısmında yarım saat kadar dinlendirdim. İçerisindeki tereyağı dondu ve benim için yeterli. Dediğim gibi önemli olan içerisindeki tereyağının yeteri kadar donmuş olması. Ardından hamurlardan bir tanesini aldım ve işime devam ediyorum. İçerisini genişlettikten sonra iç harcı ile doldurup güzelce kapatalım. Ve hazır olan hamuru ters çevirip fırın tepsimizin üzerine alalım. Geriye kalan hamurlarımızın tamamına da aynı işlemleri uygulamaya devam edelim. Bu arada hamuru tepsiden aldığımda ters tarafının içerisine genişletiyorum. Çünkü üzerinde kalan kısmı daha güzel görünen kısmı olacaktır. O yüzden üzerinde kalan kısmının tekrardan hamurun üzerinde kalması için ters çevirip içerisine o şekilde açarak dolduralım. Aklınızda bulunsun. Şöyle elimle tekrar kapattım. İkinci bir hamuru hazırladım ve aynı şekilde devam ediyorum. Bu
Bu arada eğer sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak, yani daha önce hiçbir videomu izlemediyseniz kanalımı ve beni tanımıyorsanız mutlaka kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma da göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Tatlıdan tuzluya, sağlıklıdan hamur işine dilediğiniz tarifler mevcut. Mutlaka ziyaret ederek bir göz gezdirmenizi öneririm. Ve toplamda 2 tepsi kadar poğaça hamuru elde ettim. Bu şekilde tepsiye dizdikten sonra üzerlerini bir bezle örtüp 10-15 dakika kadar tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Hava çok sıcak olduğu için az beklettim. Eğer soğuk bir ortamda ise mutlaka 20 dakika kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ardından üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada isteğe bağlı bu aşamada, yani tepsi mayasından önceki aşamada tek tek streçe sarıp buzlukta bekletebilirsiniz. Daha sonrasında buzluktan çıkartıp tepsiye dizerek oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip tekrardan fırında pişirebilirsiniz. Oldukça basit olacaktır ve de çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce çok kez denedim. Hatta o şekilde videolarımda vardı. Eminim izlemişsinizdir çoğunuz. O yüzden dediğim gibi bu videoda tek tek buzluktan çıkardıklarımı göstermiş olmasam da kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada 180 derece fırında güzelce nar gibi kızarıncaya kadar kızarttım. Fırından fırına pişme süresi mutlaka değişecektir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Ve gördüğünüz gibi hem görüntüsü çok güzel hem de lezzeti müthiş oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer tarifimi denerseniz, denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şöyle kat kat gördüğünüz gibi içi çok güzel pişmiş, dışarısı pul pul dökülen nefis bir tarif. Kanalıma abone olarak arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, dostlarınızla tariflerimi paylaşmayı unutmayın. Yepyeni videolu tarifimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.